Merhabalar, ben Dilek Ekşi. Doktor Özbey ekibi YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, yine sizler için kışa doğru ilerlerken bamya, barbunya ve fasulye ile karşınıza geldik. Bunları dondurucuda nasıl yaparız, nasıl saklarız, yapım aşamaları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz ve yapacağız. Afiyetle de sonra yiyeceğiz. Şimdi öncelikle bamyadan başlayacağım. Limonlu suyun içerisine bekletiyorum. Bamya biliyorsunuz çabuk kararır. Bamyalarımızı da gösterelim. Ayıkladık. Bamya ayıklarken dikkat etmemiz gereken şey. Bamya biliyorsunuz böyle eve alırken ayıklamaya üşendiğimiz sebzelerden bir tanesidir ama keyifle tüketeceğiniz ve sağlık açısından güvenerek tüketeceğiniz bir besin aslında. Bamyayı ayıklarken şu uç kısımda koni şeklinde dediğimiz soyma işlemi yapıyoruz. Bunu da derinden değil, ucundan ağrı, sadece o tüylü kısmının gitmesine özen gösteriyoruz. Yoksa eğer dibinden alırsak ya da bamyalarımız kırık olursa salyalanma oluyor. İşte o da yemeğinizin lezzetini bozuyor, görüntüsünü bozuyor. Bu yüzden de bamya yapmak istemiyoruz. Ama bu bahsettiğim işleme dikkat ederseniz keyifle bamyayı yapar, tüketirsiniz. Şimdi hemen kaynayan suyuma şöyle ben limonu sıktım. Limonu da içinde bıraktım. Hemen şöyle alacağım. Kaynayan suyumun içerisine atıyorum. Hem beklettiğim suda limon var, hem de kaynayan suyumda limon var. Şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle alttan çok da karıştırmadan dağılmasın. Birazdan bunu kabıma alacağım. Hemen saklama poşetimi şöyle göstereyim size. Bir şoklama işlemi yapacağız. O yüzden de bir de soğuk suya ihtiyacımız var bu süreçte. Hemen 1-2 dakika içerisinde ben bamyalar olana kadar soğuk suyumu hazırlıyorum. Evet, soğuk buzlu suyumu aldım. Şimdi hemen... Şu anda canlı bir yeşil. Şimdi burada aynı zamanda şoklama rengini de koruyacak. Yani o rengi sararmayacak, işte beyazlamayacak. Evet, gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. Ben şöyle yaklaştırıyorum ve buzlu suyun içerisine atacağım. Çok bırakmayacağım. Sonrasında da poşetleyeceğim. Evet. Şimdi soğuk suyun içinde şöyle bir çevireyim. Tam bir pişirme yapmıyoruz asla. Sadece 1-2 dakika o sıcak suyu içine çekiyor, limonlu suyu içine hapsediyor. Rengi hafif dönmeye başladığında ise hemen ne yapıyoruz? Buzlu suyun içerisine alıyoruz. Şu şekilde kaşığımla süzdürerek kilitli buzdolabı poşetimin içerisine bu şekilde koyacağım. İyice suyu süzüyorum. Evet, bamya poşetlerimi koydum. Hemen soğuk suyumu kenara alıyorum. Birazdan tenceredeki suyumu fasulye için değiştireceğim. Böyle bir kap kullanmanız sizin için daha kolaylıkla olur diye göstermek istedim. Hemen herhangi bir tuz, salça, soğan vesaire hiçbir şey koymuyoruz efendim. Şöyle iyice düzlüyoruz. Görmeniz açısından. İyice şöyle düzlüyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil, yani kendi renk canlılığını koruyor. Şimdi burada buzdolabı, kilitli buzdolabı poşeti kullanacağım. Siz normalde kullanabilirsiniz. Şöyle iyice yayıyorum. Hem dondurucunuzda yer kalmıyor hem de böyle üst üste binmiş olmuyor donunca. Bence gayet güzel oluyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu elimdeki pipetle bamyanın havasını alacağım. Ve içerideki havayı kolay bir yöntemle almayı da size göstermiş oluyorum burada. Pipetin geçeceği yer kadar hemen gördüğünüz gibi içerideki tüm havayı kolay bir yöntemle çekmiş olduk. Bamyamız görmüş olduğunuz gibi kısa bir sürede hazır oldu. Şimdi sırada barbunyamız var. Şimdi haşlama işlemi olmayan barbunyamız. Böyle poşetler poşetler hazırlarız barbunyayı. Faydası da yine çoktur. Birçok çeşidini yaparız. Ben plakisini mesela çok severim. Şöyle. Yine yaydım. Bence her zaman böyle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Buzlukta yerinizi yer kaplamaması açısından ve donduğu zaman ürünlerinizin üst üste binmemesi açısından. Yine şöyle iyice kilitledim. Ucunda pipeti bıraktım. Hemen. Evet, görmüş olduğunuz gibi havasını da aldık.
Bunu böyle koyuyorum. Hemen ikincisini dolduruyorum. 2 pişirimlik barbunyam hazır. Barbunya hazırlamak en pratiği değil mi? Haşlama yok. Sadece kabuklarından ayıklıyorsunuz ve poşetliyorsunuz. Evet, hemen diğer poşeti de bamyamın yanına koyuyorum. Ve şimdi burayı bir toparlıyorum. Hemen suyumun derecesini ayarlayıp fasulye ile birlikte karşınıza geliyorum. Evet, sıcak suyum burada. Tekrardan soğuk buzlu suyumu aldım. Fasulyede de aynı şekilde haşlama işlemi yapacağımız için sonrasında bir şok uygulayacağız. Evet, fasulyelerim için soğuk suyumu da hazırladım. Bugün böyle çok fazla yaptık şoklama işlemimizi ama neden önemli bizim için? Hem rengini hem besin değerini kaybetmemesi için. Şimdi fasulyeyi ben ne şekilde ayıkladım? Daha önceden ayıkladım. Hani daha fazla uzun sürmesin, sizi fazla bekletmemek adına. Fasulyeyi ben gelişigüzel elimle kırdım. Ama makasla, mutfak makasınızla kesebilirsiniz. Bıçakla kesebilirsiniz. Zeytinyağlı gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde anne usulü dediğimiz tık 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 fasulyeyi ayıklama yaptım. Çünkü zaten yeteri kadar bence bu kış hazırlıkları biraz şey yapar ya, hani onu da yapalım bunu da yapalım. O yüzden en pratik şekli hangisi ise ben onu göstermeye çalışıyorum. Şimdi biraz dediğimiz yaklaşık bir 2-3 dakika çok fazla diriliğini kaybetmeden kaynayacak. Ondan sonra buzlu suyun içerisine, sonra tekrardan hemen poşetimi de hazırlayayım şöyle. Şimdi fasulyemizi işte buzdolabında yapacağım. Bunlar dondurucu için. Kavanozlarda da yapmak isterseniz aynı işlemi yapabilirsiniz tabii ki. Ama o zaman mesela ne yapabilirsiniz? İçerisine domatesini, soğanını karıştırıp atıyorum. Hani yine sıcak bekletme, sıcak bir vakumlama yaparak da o şekilde de yapabilirsiniz. Bunlar dondurucu için yapılan hazırlıklarımız. Böylesi de çok pratik oluyor. Çıktığı zaman buzluk kokusu olmuyor. Tadında herhangi bir değişiklik olmuyor. Hali hazırda doğranmış mis gibi kışın tüketebileceğiniz lezzetler oluyor efendim. Evet, 2-3 dakika kaynattığımız fasulyeleri ben hemen soğuk suyun içerisinde şoklama işlemi için alıyorum. Evet, soğuk suyu aldıktan sonra şöyle bir karıştıralım. Soğuk suyun içerisinde de fazla bekletmiyorum. Tekrardan bundan da yine 2 poşet yapacağız. Şöyle suyundan süzdürüyorum. Poşetimi yine bu şekilde yayacağım fasulyelerime. Yine pipet yardımıyla içindeki havasını almış olacağız. Hemen hızlı bir şekilde ikinci poşetimi de doldurmaya geçiyorum. Evet, son fasulyelerimi de sudan süzdüm. Görmüş olduğunuz gibi kısa sürede fasulyelerimiz, barbunyamız ve bamyamız hazırladık efendim. Şimdi derin dondurucudaki yerlerini almak için ve kışın afiyetle tüketmek için hazırlar. Yorumlarınızı, sormak istedikleriniz varsa alt kısma yazabilirsiniz. Ne dedik? Güzel bir şekilde 2 tane haşlama yöntemi, 1 tane çiğ yöntemiyle yaptık. Sağlık ve afiyetle kalın, hoşça kalın.